İnsan yaratılışından günümüze kadar sürekli değişen bir dünyada yaşadı. İnsanlar burada doğdu ve yine burada öldü. Bu durum hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak kabul edildi. Teknolojinin gelişmesiyle 21. yüzyılda bazı insanlar artık şu soruyu sormaya başladı. Ya ölmek zorunda olmasak, sonsuza kadar yaşamak mümkün olsa? Sizce gerçekten böyle bir dünya geliyor mu? Fantastik bir videoya hazır olun. Başlıyoruz. İnsanlık artık kalıbına sığmıyor. Sadece bu dünyada değil, farklı dünyalarda da hüküm sürmek istiyor. Bilim ve teknoloji şu an için evrenin yaklaşık %5'ine ulaşmayı başarabilse de geriye kalan %95'lik kısım için henüz bir fikir üretebilmiş değil. Bunun için de bilim ilk önce insanın geliştirilmesi konusuna odaklanmış ve teknoloji ile insanı birleştirmek için çalışmalar yapmış ve yapmaya devam ediyor. Biz farkında olmasak da bazı şeylerin temelleri çoktan atıldı ve üzerine bina inşa edilmeye başlandı. Çok farklı bir gelecekle karşı karşıyayız. Şimdi insanın geliştirilmesine yönelik nelerin gerçekleştiğine bakalım. Sandığınızdan çok daha fazla olayın gerçekleştiğini görecek ve ürpereceksiniz. İnsan beyniyle başlayalım. Bilim insanlık üzerinde tarihi 1930'lu yıllara dayanan o zamanlarda zihin teknolojileri yani nöroteknoloji adı altında birçok çalışma yaptı. Bu çalışmalarda insan beyninin haritası çıkarıldı ve hangi kısımların ne görevde rol aldığı belirlendi. İlerleyen dönemlerde bu süreç daha da geliştirildi ve zihin kontrol deneyleri yapılmaya başlandı. Bu deneylerin birçoğu insanların hayatlarına mal olsa da günümüzde bu deneyler süslü bir şekilde bizlere sunulmaya devam etti. Beynin teknoloji ile birleşimini temel oluşturan şöyle bir örnek verelim. 2006'da bilim adamları tamamen felçli bir adamın beynine beyin aktivitesini farklı cihazlara aktaran ve e-postasını açmasını, TV'yi kontrol etmesini ve robotik kolunu hareket etmesini sağlayan bir implantı yerleştirdi. Diğer felçli insanlar internette arama yapabiliyor, bilgisayar oyunları oynayabiliyor ve tekerlekli sandalyeleri sürebiliyor. Bunun dışında Kanadalı bilim adamları ise deneyin algıladığı bir yüzün resmini üretmek için bilgisayarın beyindeki elektroensefalografik kayıtları yorumlayabileceği bir deney yapmıştı. Beyin dalgalarını kaydedip analiz ederek düşüncelerimizi kelimelere dönüştürebilen bir cihaz geliştirildi ve bu cihazın doğruluğu %97'ye kadar ulaştı. Kafa içine implant edilen, görme ve duymayı sağlayan biyonik cihazlar zaten piyasada mevcut. Bu bahsettiğim konu az önce de belirttiğim üzere beynin teknolojiyle birleşimine temel olabilecek basitlikte. Bu çalışmaların amacı insan beyninin dijital ortama aktarılmasına zemin hazırlamak. Bildiğiniz üzere yapay zeka gelişiyor. Gelişirken de insan beyni daha çok adapte oluyor. Bu adaptasyon insanların daha çok teknoloji odaklı yaşamasına sebep oluyor. Bu da gelecekte insan ve yapay zeka arasında simbiyotik bir yaşamın gerçekleşeceğine dair öngörüde bulunan birçok kişiyi haklı çıkarmaktadır. Şimdi belki bana kızacaksınız ama bundan da mutlaka bahsetmem gerekiyor. Hemen hemen herkesin sevdiği daha iyi girişimci olarak anılan birisi var. Elon Musk. Yaklaşık 44 milyar dolar serveti var. PayPal gibi bir şirketi kurdu ve sattı. Bu işten kazandığı parayla güneş paneli üreticisi SolarCity, Tesla otomobilleri, uzay keşif teknolojileri üreten bir şirket olan SpaceX ve lityum iyon pil üreten Gigafactory isimli şirketlere yatırım yapan bir isim olarak adını fazlasıyla duyurdu. Şimdi bu adam ne alaka diyeceksiniz. Konumuz kişiler değil, fakat bu kişi veya kişilerin hedefleri ve yaptıkları. Bu adamın sahip olduğu nöroteknoloji alanında birçok çalışması olan Neuralink adında bir şirketi var. Bu firmada bahsettiğim konuyla alakalı çok önemli çalışmalar yapmakta. Çok önemli diyorum çünkü bahsedeceklerin filmlerden çıkmış gibi sanki. Şu şeyi uçurabilir misin? Henüz değil. Santral. Tek 1 ve 212 helikopteri için pilot programı istiyorum. Çabuk ol. Gidelim. Elon Musk, şirketin 2021 yılında üreteceği cihazı insan beynine bağlayabileceği ve beyindeki herhangi bir bölgeyle arayüz kurulabileceğini belirtmişti. Hatta insanların görme yeteneği gelişebilir diyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca Elon Musk bu cihazla ilgili şöyle bir cümle kuruyor. 5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Konuştuğumuz dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil.
Sadece programı indirin. Evet, gerçekten ilginç bir durum. Bunun gerçekleşmesine imkan yok diyebilecek var mı acaba bu videoyu izleyenler arasında? Gördüğünüz üzere insan beyniyle ilgili çalışmalarda inanılmaz yollar kat edilmiş. Yapay zeka ile insan beyni arasında simbiyotik yaşamdan bahsederken, yapay zeka ile ilgili yakın zamanda ilginç bir çalışma gerçekleşti. Yapay zeka, gerçek insandan ayırt edilemeyecek derecede yeni insan yüzleri ortaya çıkardı. Yani dünyada bu yüzlere benzer bir insan yüzü yok. Peki böyle bir şeye gerek var mıydı? Yapay zekaya neden böyle bir şey yaptırmaya kalktılar? Yoksa yapay zeka kendine tam bağımlı simbiyotik insanların popülasyonunu mu oluşturuyordu? Aklımızın bir yerinde bulunsun. İnsanlığın dijital dünya ile tam entegre olması için oluşturulmak istenen sanal altyapıyla devam edelim. Elon Musk'ın çalışmalarıyla ilgili anlatıma devam edeceğim. Fakat bu işlerle ilgili sadece Elon Musk ilgilenmiyor. Google, Apple, Samsung, Huawei, Facebook, Boston Dynamics ve daha birçok şirket buna benzer çalışmalar yapıyor. Geçenlerde UFO istilası adı altında birçok yayın yapıldı. Uzayda sıralı halde ışık topları ilerliyordu. İnsanlar bu duruma bir anlam veremediği için de UFO söylentileri ayyuka çıkmıştı. Elon Musk bu söylentiler karşısında bir açıklama yaparak bunların kendilerine ait Starlink uyduları olduğunu ve bunlardan dünyanın etrafını saracak şekilde belirli sayıda dünya eksenine yerleştirileceğini belirtmişti. Peki bu Starlink uydularının amacı neydi? Neden bu kadar önemliydi? Bilinen amacı dünya yörüngesine yerleştirilecek 42.000 uydu ile okyanuslar da dahil yeryüzünün en ulaşılamayacak bölgelerine mevcut internet hızından neredeyse 2 kat hızlı kablosuz devasa bir internet ağı kurmak. Düşünce olarak güzel duruyor. Bugün itibariyle belirtilen sayı 42.000 ama ileride ne olur onu bilemem. Bu uyduların 5G ve daha sonra gelecek 6G için de büyük bir omurga olacağı söylentileri mevcut. Aslında asıl amaç dünyayı sanal ağ ile örüp insanlığın takibini kolaylaştırmak. Bunun dışında uzaya kurulacak veri bankaları aracılığıyla insan hafızalarının sürekli kayıt altına alınmasını sağlamak. Muhtemelen de önemli kişilerin hafızaları kayıt altına alınacak. Bu uydular bunun temelini oluşturmak için ordular. Peki insan hafızasını neden kayıt altına almak istiyorlar? Ne gerek var diye sorduğunuzu tahmin etmek zor olması gerek. İnsanoğlu ölümsüzlüğü hayatın her döneminde aramıştır. Gelecekte ise buna ulaşabilmek için insan bedenleme noktasında çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede eğer insan yeniden bedenlenirse bu kayıtlar yeni bedendeki beyne aktarılacak, insan yaşamı kaldığı yerden devam edecek. İnsan hafızasının kaydı için biyolojik hard disk çalışmaları devam ediyor bu arada. Biyolojik hard diskle neredeyse sınırsız bir şekilde kayıt yapılabilecek. Araştırmalar bu hard diskin yaklaşık 1000 yıl kayıt yapacak kapasiteye sahip olabileceğini belirtiyor. Bu da uzun yaşamın kilidini açan en önemli hamlelerden biri. Sanal ağın uzaya kurulmasının sadece bu dünya için gerekli olduğunu düşünmeyin. Videonun başında belirtmiştim. İnsanlık diğer dünyaları da görme hevesinde. Bu yüzden sanal ağ uzayda kurulmakta. Sinyali kesecek herhangi bir etki olmayacağından uzay en mantıklı yer olarak gözüküyor. Bu yüzden erken dönemde ülkeler arasında uzay programları başladı bile. Şimdi yeniden bedenleme için insan vücudunda yapılan çalışmalara geçebilir. Muhtemelen unutulmuştur ve ben söyledikten sonra aklınıza yer edinmeye başlayacak. 90'lı yıllarda bilimde çığır açacak bir buluş olan kök hücre lanse edilmişti. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber kök hücre sayesinde hayatımızda birçok şeyin değişeceği açıklanmıştı. Peki kök hücre neydi ve ne işe yarıyordu? Onu da açıklayalım. Kök hücreler vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücrelerdir. Organizma içinde yer alan tüm hücrelere dönüşebilen ve ana hücre olarak tanımlanan kök hücreler vücutta ihtiyaç duyulan her bölgede yer alır. Böylece hastalanan veya hasarlanan tüm doku ve organların yenilenmesinde rol oynar. İhtiyaç duyulan hücre tipine dönüşerek hastalık, yaralanma ve diğer sebepler nedeniyle oluşan organ ve doku hasarı ya da kaybını onarır. Bölünebilen yapıları sayesinde aynı türden kök hücrelerin oluşumunda da rol oynarken aynı zamanda kas ya da kan hücrelerine dönüşebilirler. Pek çok farklı türü bulunan kök hücreler kişi henüz anne karnındayken gelişimin ilk basamaklarında önemli rol oynayarak organ ve dokuların oluşumunu sağlar. Evet, görüldüğü gibi kök hücre çok önemli bir buluş. Kök hücre ile ilgili gizli birçok çalışma yapılıyor. Bizlere gösterilen kısımsa dünyanın besin ihtiyacının giderilmesi için laboratuvar ortamında üretilen et olmuştur. Üretilen etin canlı hayvandaki etin kalitesiyle aynı olduğu açıklaması ise burada kilit nokta. Çünkü bilim insanları kök hücre ile insanı yeniden üretmek için çoktan çalışmaya başladılar bile. İnsan organlarının prototiplerini oluşturmak için bir diğer devrim niteliğindeki buluştan yararlanıyorlar. 3D yazıcılarda.
Yapılan çalışmaların en güzel örneğini burada görüyoruz. Gelecekte içine mürekkep ve plastik yerine doku ve hücre konacak 3 boyutlu yazıcılar şu anda test aşamasında böbrek üretiyor. Evet, yanlış duymadınız. 3D yazıcılar gelecekte insan bedenleme için çok önemli işlevlere sahip olacak. Şu an sadece insan organı prototipi ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Aslında yapay zeka ile beraber çalışıp insan organının yapısını öğrenmeye çalışıyor desek daha doğru olur. Kök hücre ve 3D yazıcılar gelecekte organ üretimi, hatta insan bedenleme konularında çok önemli bir hale gelecek. Kök hücrenin ardından insanın gen haritasına geçelim. Gen haritasının çıkarılması neden bu kadar önemli? Bunu da şöyle açıklayalım. İnsanın gen haritasının tümüyle çıkartılması sonucunda ömrün uzamasının yanı sıra kanser, bunama, depresyon ve buna benzer pek çok hastalığın tanım ve tedavisinde köklü değişikliklere gidileceğini ve kader kavramının değişik boyutlara ulaşabileceği öngörülüyor. İnsan yaşamının temel yasaları bilineceğinden gelecekte bambaşka bir insanlığın olacağı belirtiliyor. Evet, kök hücre kadar önemli bir olay DNA. Bilim, insanın gizemlerini çözmeyi, daha sonra onu taklit etmeyi, en sonunda da yeni bir insan türü oluşturmanın peşinde değil de sizce nedir? Bunu da her geçen yıl başarıyorlar sanki. Günümüzde bunun ne kadar kolay olduğunu gösteren şu olayla devam edelim. DNA'ya müdahaleyi kolaylaştırmak için CRISPR-Cas9 teknolojisi ortaya çıktı. Bu teknoloji hasarlı olan DNA'yı çok kolay bir şekilde değiştirebiliyordu. Bununla alakalı yakın zamanda sansasyonel bir olay gerçekleşmişti. Çin'de bir bilim adamı, 2 bebeğin DNA'sına HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanması için CRISPR-Cas9 teknolojisiyle müdahale etmiş ve bebekler DNA'sı değişmiş bir şekilde dünyaya gelmişti. Bebekler sağlıklıydı ve işlem başarılı olmuştu. Bilim adamı bunu iyi niyetle yaptı veya yapmadı. Ama şu bir gerçek ki geleceğin şekillenmesinde farkında olsun ya da olmasın en büyük katkıyı yapmıştı. Yani aslında insan üretimi işi de ufak tefek pürüzlerin dışında tamam gibi. Evet, görüldüğü gibi bu iki buluş gerçekten birçok şeyi değiştirecek. Fakat sadece bununla da bitmeyecek. Biz devam edelim. Yapay zeka, evreni anlamak için insanlığın oluşturduğu matematiğin yetersiz olduğunu insanlara göstermek. Bilim, tüm hesaplarını kendi oluşturduğu matematik diline göre yapmıştır. Bu da evrenin yalnızca %5'ine ulaşmayı mümkün kılmıştır. Yapay zekanın yeni bir dil oluşturması, hatta yeni bir matematik oluşturması gerekliydi. Bunun için yapılan deneylerde iki farklı yapay zekanın kendi içinde iletişim kurmasını sağlamaya çalışan bilim adamları, yapay zekaların kendi kontrolleri dışında farklı bir dille iletişim kurduklarını görünce tedirgin olmuş ve yapay zekaları kapatmak zorunda kalmıştır. Bu deneme her ne kadar korku uyandırsa da bilim adamları evreni anlamak için insan matematiğinin yetersiz olduğunun ve başka dünyalara ulaşmak için yeni bir matematik dili ortaya çıkarılmasının şart olduğunu farkındalar. Yapay zeka evreni anlamak için kendi dilini mecburen oluşturacak ve insanlık bunu kontrol edecek mi zaman gösterecek. Kontrol edilirse insanoğlunun yapay zeka ile bütünleşmesi tamamlanacak ve insan bambaşka bir forma bürünecek. Simbiyotik yaşam başlayacak. Bütünleşme sağlandıktan sonra insanlık diğer dünyaları keşfetmeye şimdikinden çok daha kolay bir şekilde ulaşacak. Artık videonun sonuna geldik. Anlattıklarım size bir diziyi çağrıştırmış olabilir. Bunu da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu bahsettiklerim her ne kadar kurgu olsa da unutmayın ki bugün ütopyası yarının gerçeği olabilir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.